Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Annemin Örgü Dünyası evinden kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bugün yepyeni, güzel, harika, kolay bir iki şiş örgü modeli yapacağız arkadaşlar. Şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Şu şekilde. Sizler evinizde nasıl güzel ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Alize Baby Best'in bir ipini kullandım ben. Şöyle 3,5 milimde şişlerimi kullandım arkadaşlar. İlmek sayılarım 3, 3, 3, 3, 3 ve 3. 3 ve 3'ün katlarından ilmekler kullanacağız bu güzel desen için. Çok kolay, güzel bir model arkadaşlar. Sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz buyurun hep birlikte yapalım. Bu arada henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinize destek verirseniz çok mutlu olurum. Kenar ilmeğimi yeni başladığım için örmeden aldım arkadaşlar. Modelimin birinci sırasında tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. 4 sırada bir kendini tekrar eden harika bir model. Modelimizin ön yüzden birinci sırasını düz olarak örüyorum. Kaydırmalı bir model arkadaşlar ama inanın çok kolay bir model. Evet, birinci sıramızı düz ilmeklerle sıraladık. Şimdi modelin arka yüzündeyiz, ikinci sırasındayız. Burada da tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz sıra sonuna kadar. Bu arada henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanalımda bin bir çeşit modeller var. Dilediğiniz, istediğiniz, sevdiğiniz her türlü modeller var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Evet, modelimin ikinci sırasında da tüm ilmeklerimi ters olarak ördüm. Evet, modelimin ikinci sırası. Şöyle bakın. Önden düz, arkadan ters yaptık. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız. Şekil sırasındayız. Modelimize şekil verdiğimiz sıra üçüncü sıra arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın. 1, 2, 3. 3 tane ilmeğim var. Şu birinci değil, ikinci değil, şu üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden şu şekilde aşırıyoruz. Bakın. Sonra şu birinci ilmeği düz örüyorum. İkinci ilmeğimi de düz örüyorum. Bu şekilde. Bir kez doluyorum. Şimdi modelimi tekrar edeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3. Bakın. Üçüncü ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin üstünden aşırıyorum. Bir düz. 2 düz örüyorum. Bu iki ipin üstüne aşırdığımız ilmeği şöyle dolayarak tekrar yerine getiriyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Bakın şu üçüncü ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin üzerinden aşırdım. Bir düz. 2. düz. Doluyorum. Yine 1, 2, 3. 3 ilmeği, üçüncü ilmeği 2 ilmeğin üstünden aşırıyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2. Bir kez doluyorum. Yine 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğin üstünden geçirdim. 1, 2. 2 ilmek düz ördüm. Bir kez doluyorum. Bakın burada 2 tane ilmeğim var. Biri kenar ilmeğim, biri düz ilmeğim. Bir tane düz örüyorum. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet, modelimizin 3. sırasında bu işlemi yaptık. Modelin 4. ve son sırasındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters olarak örelim. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz.
Evet, modelimizin birinci modelimizi tamamladık. Şimdi arkadaşlar modelimizi kaydıracağız. Şimdi şu boşluklara, şuradaki deseni şu boşluklara koyacağız bakın. Bunu da nasıl yapacağız? Hep birlikte yapalım. Aynı modeli uyguluyoruz fakat şu boşluklara, yani şu 1, 2, 3, bu 3 ilmeklerle. Hemen modelimizin geçelim. Şimdi modelimizi kaydırıyoruz artık burada. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Bir ilmek düz örüyorum. Bakın burada sonda bir ilmek düzümüz kalmıştı ya burada. Şimdi de burada başlangıçta bir ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3 bakın. Şimdi bunları örüyoruz. Modelin birinci sırasındayız. Tüm ilmekleri bu sırada düz olarak öreceğiz. Biz modelimizi 3. sırada şekillendiriyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet, modelin birinci sırasını bu şekilde yaptım. Şimdi modelin 2. sırasındayım ve arka sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, modelimin 2. sırasında da arka yüzde tüm ilmekleri ters ördüm. Şimdi modelin 3. sırasındayız. Modelimize şekil verme sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi biraz önce demiştim ya, burada bir ilmeğimiz kaldı sonda birinci modeli yaparken. Şimdi de başta bir ilmeğimiz olacak, düz ilmeğimiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın bir ilmek düz örüyorum. Biz modelleri şu 1, 2, 3 ilmekle kuracağız. Birinci değil, ikinci değil, 3. ilmeğimi alıyorum. Bakın bu bir düzden sonra bir dolamayı unutmuyoruz. Yoksa ilmeğimizde eksilme olur. 1, 2, 3. 3. ilmeği aldım. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2. Bir kez doladım. Yine burada 1, 2, 3 bakın. Şu 3. ilmeğimi aldım. 2 ilmeğin üstünden aşırdım. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2, bakın. Bir kez doluyorum yine. Tekrar bakın 1, 2, 3. Hemen 3. ilmeğimi aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Bir doladım. Tekrar 1, 2, 3 bakın. 3. ilmeği aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Bir doladım. Son kez modelimizi yapalım. 1, 2, 3 bakın. 3. ilmeği aldım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın modelimizin girişinde burada bir arttırma yaptığım için burada arttırma yapmıyorum. Modelimizde ilmek sayımızda artış olmasın diye. Evet, modelin 3. sırasında da bakın bu işlemi yaptık. Şimdi modelimizin 4. ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, modelimizin kaydırdığımız bölümde de bu işlemi yaptık arkadaşlar. Birinci modelin aynısı fakat modelin yerlerini değiştiriyoruz. Evet, arkası. Şimdi ben sizlere bakın şu şekilde bir model anlatmış oldum arkadaşlar. Biz bu modelin hep tekrarını yapacağız. Yani burada bu 8 sıranın diyeyim size ben. Şu 4 sıra şurası arkadaşlar modelimiz. Şu üstündeki de kaydırdığımız bölüm, yani normal bu şekilde yapıyoruz.
Şimdi bu üstte de kaydırdık, ara boşluklara koyduk. Model tekrar şu birinci sırada yaptığımız model gibi şimdi modellerimizi buralara koyacağız arkadaşlar. Bakın şu boşluklara model koyacağız. Hemen modelimizi hazırlayalım tekrar. Bakın bu şekilde. Tekrar şöyle arkadaşlar, birincisi şu modelimizin birinci sırasını nasıl kurduysam şimdi burada aynı şekilde kuracağım. Tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar. Daha sonra siz modelimizi başa dönerekten tekrar devam edebilirsiniz. Videomuzu uzatmayalım arkadaşlar. Modelin birinci sırası şu an yaptığımız sıra arkadaşlar. Tüm ilmekleri düz öreceğiz. Arkasından ters öreceğiz. Üçüncü sırada da modelimize şekil vereceğiz. Bu şekilde. Videomuz uzayacak ama bu sırayı da birlikte yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle arkasından da modelin ikinci sırasında tüm ilmeklerimizi ters örüyorum. Evet bakın. Şimdi şu modelimizi, yani şu birinci modeli buraya kuracağım arkadaşlar. Ben bir tanesini oraya yapacağım. İkincisini siz kaydırdığımız bölümü siz videoya bakarak devam edin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. 1, 2, 3. Hemen şu üçüncü ilmeği aldım. Atlattım. 1, 2 düz ördüm. Bir doluyorum. Tekrar 1, 2, 3. Bakın. Üçüncü ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin üstünden atlattım. 1, 2. Bir doluyorum. 1, 2, 3. Bakın. Üçüncü ilmeği aldım. 2 ilmeğin üstünden atlattım. 1, 2. Doladım. 1, 2, 3. Atlattık. 2 düz. Doladık. 1, 2, 3 bakın. Atlattık. 1, 2 doladım. 1 düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet, şu hemen şu modelimizin birinci sırasında burada kurmuş olduk. Üstündeki modelimizde kaydırarak kuruyoruz. İkinci modeli kurduktan sonra tekrar birinci model bu şekilde kurulacak. Bu birinci modelin üstüne de ikinci model, yani şu model kurulacak. Bu şekilde modelimiz ilerleyip gidecek. Yani 8 sırada bir modeli baştan tekrar alacağız arkadaşlar. Bu kadar kolay arkadaşlar modelimiz. Zor gibi görünse de gördüğünüz gibi çok kolay ve güzel bir model. Modelimizin ilerlemiş halini de görelim. Evet bakın hanımlar, modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde. İnanın muhteşem bir model. Ben bayıldım bu model arkadaşlar. Evet, inşallah sizler de beğenmişsinizdir. Dilediğiniz lastik modellerinizi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben bu modelimde şöyle hazır lastik uygulaması yaptım. Burada da haroşa örgü yaptım arkadaşlar. Haroşa lastik, haroşa örgü diyorum. Hemen arkasını görelim. Arkası da bu şekilde ajurlu güzel bir örgü modeli. Peki bu modeli nerelerde kullanabiliriz hanımlar? Yelek modellerinde, bluz modellerinde, şal modellerinde, hırkalarda, atkılarda, berelerde, dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Şöyle yumuşacık dokusu olan harika bir örgü modeli. Yakadan başlamalı örgülerde de kullanmak isterseniz bakın şu şekilde durur. Patik modellerinde kullanabilirsiniz hanımlar. Çok güzel olur. Evet, bugün bu güzel modelin anlatımını sizlerle birlikte yaptık. Umarım beğendiniz. Umarım hoşunuza gitti arkadaşlar. Şöyle
Renk açısından sizlere bir renk daha göstereyim. Bakın şöyle bir de yeşil, fıstık yeşili bir tonunda güzel bir rengim daha var. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın her iki renkten de ayrı bir güzel oldu. Bu şekilde. Arkadan görünümü de bu şekilde. Evet hanımlar, bugün bu güzel desenimizi sizler için hazırladım. İnşallah beğendiniz. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bakalım siz fıstık yeşili olanı mı, mavi olanı mı beğendiniz? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim sevgili hanımlar, sevgili dostlar. Yepyeni örgü modellerinde tekrar birlikte olmak üzere kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın diyorum. Evet, sizlerden gelen yorumlar benim için çok ama çok değerli sevgili hanımlar, sevgili dostlar. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşça kalın.